Yaşadığımız sorunların %80'i net olamamaktan ve insanlara hayır diyememekten kaynaklanır. Net olmak nedir? Neden bu kadar önemlidir? Net olmak, kararlı olmak hayatınızı nasıl değiştirir? İşte bu videoda bunları konuşacağız. Hepinize iyi seyirler. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün net olmakla ilgili konuşmak istiyorum. Videoların altına yazılan yorumların çoğunluğu net olamamak, kararlı olamamak, netleşememek bir konuda ve insanlara bu netliği, bu kararlılığı yansıtamamakla ilgiliydi. Bu şekilde yorumlar okudum videoların altında ve bu konuyu önemsedim, çekmek istedim açıkçası. Şimdi bu konuyu anlatırken iki aşamaya ayıracağım. İki aşama halinde anlatacağım. İlk aşamadan başlamak istiyorum. Şimdi net olmak nedir? Net olmak. Bir konuda kararlı olmak nedir? Öncelikle şunu söyleyelim. Bir başkasına karşı net olabilmeniz için öncelikle kendinize karşı net olmalısınız. Yani fikirlerinizi, düşüncelerinizi bir başkasına kabul ettirebilmek, bu konuda net olmak, kararlı olmak, bir duruş sahibi olabilmek için öncelikle bir fikrinizin olması ve bu fikir konusunda netleşmeniz gerekiyor. Yani kendi içinizde öncelikle bir netlik, bütünlük yakalamanız gerekiyor. Kendinize karşı ne kadar netsiniz? Hayata karşı bir fikriniz var mı? Bir duruşunuz var mı? Bir düşünceniz var mı? Ve daha da önemlisi bu fikirler, bu düşünceler gerçekten size mi ait? Yoksa başkasından etkilendiğiniz fikirler ve düşünceler mi? Örneğin anne, baba, aile üyeleri, arkadaşlar ya da içinde bulunan topluluktan etkilenilen fikir ve düşünceler mi? İşte işe bunu belirlemekle başlıyoruz. Yani öncelikle kendimize karşı net olacağız, içimizde netleşeceğiz. Bir fikrimiz, bir düşüncemiz var mı? Herhangi bir konuyla ilgili kendimize ait, yalnızca kendimize ait bir fikrimiz, düşüncemiz var mı? Varsa bunlar gerçekten bize mi ait? Öncelikle bunları tespit etmekle başlıyoruz. Bunu analiz ettikten sonra olaylar ve durumlar karşısında kendinizi gözlemleyin. Bir olaya, mesela bir olay oluyor diyelim ki, o olaya bakışınız nasıl? O konudaki fikriniz nasıl? Her zamanki gibi mi? Bu fikir gerçekten size mi ait? Yani olaylara verdiğiniz tepkiler nedir? Nasıldır? Bu tepkiyi vermek içinize gerçekten siniyor mu? Yoksa anneniz siz küçükken aynı ya da benzer olaya benzer şekilde tepki vermişti ya da babanız ya da arkadaşlarınız ya da kardeşiniz ya da sevgiliniz bu şekilde tepki vermişti. Siz de acaba ondan mı etkilendiniz? Yoksa bu tepki %100 içinizden gelen bir tepki mi? Bunu gözlemleyin bir süre dostlar. Bakın, ruhsal uyanış dediğimiz şey bir mağaraya kapanıp inziva halinde olmakla olmaz. Hayatın içine karışarak olur dediğimiz kısım bu. Hayatın içindeki olaylar, durumlar, insanlar, yaşadıklarınız, başınıza gelenler, işte bunlara karşı duruşunuzu gözlemleyeceksiniz. Bakın, ruhsal uyanış işte hayatın içinde bu şekilde gerçekleşiyor. İnsanlara karışmak, sosyal olmak, hayatın akışında devam etmek ve o akışın içerisinde kendinizi bulmak. İşte uyanışın en önemli temeli buradan kaynaklanıyor. Şimdi siz burada kendinizi gözlemleyeceksiniz, bakacaksınız, olaylara tepkilerinizi kontrol edeceksiniz. Gerçekten size mi ait, değil mi? Buna bakacaksınız dedik. Bunu küçük şeylerden başlayarak yapın. Yani ufak tefek olaylar. Hani günlük başınıza gelen böyle iyi ya da kötü fark etmez. Ufak tefek olaylarla başlayın. Nasıl tepki veriyorsunuz? Bakın, yalnızca gözlemci olarak. Yalnızca siz orada kendinizi gözlemliyorsunuz. Evin içinde olan, iş yerinizde, yolda, yani bunlar çok böyle basit, günlük olaylar olsun. Bu olaylara nasıl tepkiler veriyorsunuz? Her zaman trafikte giderken işte bir yol verme kavgasına karıştınız diyelim ki. Daha öncesinde buna nasıl tepki veriyordunuz? Şimdi nasıl veriyorsunuz? Yani kendinizde herhangi bir şey değiştirmeye çalışmadan yalnızca gözlemci olarak analiz edeceksiniz. Nasıl tepki veriyorsunuz olaylara? Dışarıdan kendinizi gözlemleyeceksiniz. İlk aşamamız bu. Bir müddet bunu yapın. Bir sürenizi buna ayırın. Yani bu tamamen size kalmış. Bir hafta olur, bir ay olur, fark etmez.
Yalnızca gözlemleyin dostlar. Hiçbir şeyi değiştirmeden, hiçbir şeye müdahale etmeye çalışmadan kendi tepkilerinizi gözlemleyin. Size mi ait? Bakın, bunu tespit etmek çok önemli. Şimdi burada bir netlik yakalayacaksınız. Yani orada kendinize ait olmayanı bir gözlemci olarak, belki de hayatınızda ilk defa bir gözlemci olarak takip ettiğiniz için kendinize ait olmayan fikirleri hemen fark edeceksiniz. Onlar sırıtacak zaten size. Kendinize ait olan fikirleri de fark edeceksiniz. Dedik ya, bir süre buna ayırın diye. Bu süre boyunca işte neyin size ait olup neyin ait olmadığı ile ilgili, hangi fikir size ait, hangisi değil, bununla ilgili netleşiyorsunuz. Size ait fikirlerse devam ediyorsunuz. Bakın, iyi ya da kötü tepki vermenizin bir önemi yok. Burada hiçbir şey düzeltmeye çalışmıyoruz. Yalnızca fark etmeye çalışıyoruz. Bir olaya kötü de tepki verebilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Buradaki konu netleşmek. Eğer size aitse o tepki, tamam, sıkıntı yok. Ama eğer size ait olmadığını düşünüyorsanız tepkilerinizi, fikirlerinizi, düşünce, yalnızca tepki değil, fikir, düşünce, her neyse, bunların gerçekten size ait olanlarla değiştirebilirsiniz bir süre gözlemledikten sonra. Bir dakika ya, ben burada böyle bir tepki verdim ama bu tepki bana ait değil, ben bu değilim dediniz. Bakın, netleşiyorsunuz. Kendi içinizde ilk önce netleşiyorsunuz. Daha dışarıya açılmadık. İlk aşamadayız. Kendi içimizde netleşme aşamasındayız henüz, tamam mı? Şimdi bu şekilde netleştikten sonra geçiyoruz ikinci aşamaya. Burada artık kendi içimizde netleştirdiğimiz, bize ait olan düşünceleri, fikirleri, kararları artık dışarıya yansıtma vakti geldi. Bakın, bu süreyi ne kadar tutacağınızın bir önemi yok. İlk önce uygulamaya geçmeyin. Yani bu ikinci aşamada anlatacağım şeyi hemen yapmak zorunda değilsiniz. Yapmanız gereken en önemli şey ilk aşamada anlattığım kendi içinizde netleşme olayınız. Bunu bir halledin önce. Kendinize zaman tanıyın. Bu bir senede sürebilir. Hiç önemi yok. Hani bir ayda sürebilir, bir senede sürebilir. Bunun bir önemi yok. Şimdi ikinci aşamaya geçmek için hayatta kendinize ait olduğunu bir şeyleri netleştireceksiniz dedik. Şimdi siz burada artık kendinize ait olan fikirleri, düşünceleri, tepkileri artık yavaş yavaş insanlara, dışarıya göstermeye başlıyorsunuz. İlk başlarda biraz yadırganacaktır. Çünkü alışılmış bir siz var ve yani aslında siz olmayan siz. Ama insanlar buna alışmıştı. Sizi tanıyan insanlar tepkilerinizdeki değişiklikleri, fikir düşüncelerinizdeki değişiklikleri görünce ilk başta biraz yadırgayacaklardır. Hiç sorun değil. Yavaş yavaş alışacaklar. Çünkü siz artık netleştiniz. Ben buyum dediniz. Benim fikrim bu dediniz. Buna alışmaları zaman alabilir. Bir takım sıkıntılar, sorunlar yaşayabilirsiniz. Ya sana ne oldu, çok değiştin falan filan. Geçin arkadaşlar bunları. Kulak arkası edin. Hiç önemsemeyin. He he deyin, geçin. Siz burada kendinizi geliştiriyorsunuz. Kendiniz için bir şeyler yapıyorsunuz. Tepki göstermeleri, gülmeleri, dalga geçmeleri hiç önemli değil. Tamam? Yani her geçiş evresi sancılıdır. Her değişim sancılıdır. İnsanların buna alışması zaman alır. Biz bu ülkede neler gördük, neler yaşıyoruz. Dediğimiz, tepki gösterdiğimiz şeylere bile zamanla alıştık ve şu an normalimiz oldu. O nedenle dostlar, burada kendiniz için iyi bir şey yapıyorsunuz. Hiç önemli değil. İnsanların tepkileri çok normal olacaktır ama siz bunları aldırmadan devam. Zamanla insanlar, dediğim gibi, sizin bu yeni halinize, yani otantik, gerçek halinize alışmaya başlayacaklar ve size başta dalga geçenler sonradan size saygı duyacaklar. Çünkü siz de kendinize saygı duyacaksınız böylece. Çünkü artık siz netsiniz. Bir konuda netsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sizin fikriniz. İyi ya da kötü olması önemli değil. Sizin fikriniz. Size ait bir fikir. Saygı duymayı öğrenecekler. Kim olursa olsun. Nasıl büyük tepkiler gösterirlerse göstersinler. Zamanla alışacaklar. Saygı duyacaklar. Böylece siz insanlara size nasıl saygı duymaları gerektiğini öğretmiş olacaksınız. Fikirlerinize, düşüncelerinize nasıl saygı duymaları gerektiğini sakin, sabırlı bir şekilde. Bakın, bu süreç biraz sabır gerektirebilir. Gerçekten bunu yapacak sabrınız varsa sonuçları mükemmel olur, ödülleri mükemmel olur. Siz artık sizsinizdir ve fikirleriniz nettir. Kendi içinizde netleştiniz ve bunu dışarıya yansıtıyorsunuzdur. Artık size saygı duymaktan başka bir çareleri kalmamıştır. Bakın, şimdi gelelim hayır deme mevzusuna. Hayır diyemiyorum Sibel Hanım ben. Hayır diyemiyorum. Zaten dostlar, başımıza gelen olayların dediğim gibi %80'i bu hayır diyememekten
net olamamaktan, istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalmaktan kaynaklanır yaşadığımız sorunların çoğu. Çünkü siz onu yapmayı istememişsinizdir ama yani içinizden gelmiyordur. O işten zaten hayır gelmez ama siz hayır da diyememişsinizdir karşı tarafı kırmamak için. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bakın bunu nasıl yapacağız? Buna çalışacağız şimdi. Şimdi birisi size bir şey söylediğinde siz evde tek başınızdayken bu alıştırmayı yapın. Bu söyleyeceğim. Size 2 tane alıştırma vereceğim bununla ilgili. Çok etkili. İlki şöyle. Şimdi şunları, bu kelimeleri ağzınıza alıştırın. Tekrar edin gün içerisinde. Hayır, istemiyorum. Öyle düşünmüyorum. Bilmiyorum. Bakın bilmiyorum da diyemiyoruz biz. Her şeyi bilmek zorundaymışız gibi bir baskı var üzerimizde. Bilmek zorunda değiliz. Bir şey soruyor birisi. Bilmiyorum. Cem Yılmaz'ın bununla ilgili çok güzel bir şeyi var, videosu var. Orada harika bir şekilde anlatıyor bunu. Gerçekten esprili bir dille anlatıyor ama şahane bir anlatım. Hayır yani bilmiyorum diyeceksin. Bu kadar basit. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Bilmediğiniz için de ayıplanmak zorunda değilsiniz dostlar. Bakın alıştırma yapmanız gereken kelimeler. Hayır, bilmiyorum, istemiyorum, hoşlanmıyorum, öyle düşünmüyorum. Bakın bu ve bunun gibi kelimeleri yani siz de türetebilirsiniz birkaç tane bunun gibi. Bunları gün içerisinde belirli aralıklarla kendi kendinize tekrar edin. İstemiyorum, hoşlanmıyorum. Bakın ağzınız söylerken nasıl şey oluyor değil mi? Yani hoşuna gidiyor insanın bir taraftan ama bir taraftan da şunu düşünüyorsunuz. Ben şimdi bunu karşımdakine söylersem nasıl bir tepki verir? Kırılır mı, üzülür mü acaba falan. Buna da çalışacağız birazdan ikinci alıştırmamızda ama ilk işinde biz hayır, istemiyorum, bilmiyorum, hoşlanmıyorum, öyle düşünmüyorum ve ben bunun gibi birkaç tane daha kelime üretip bu şekilde alıştırma yapabilirsiniz. Şimdi yalnızca bu kelimelere çalışacağız. Bizim şöyle bir huyumuz var. Mesela birisi bir şey istediği zaman böyle hayır desek bile, diyebilsek bile bunun arkasından uzun uzun açıklamalar yapma gereği duyuyoruz. Yani o kişi kırılmasın diye böyle ay ne yapsak da işte kırmadan bir şekilde hayır ama şundan dolayı gelemem ama bundan dolayı gibi uzun uzun açıklamalar yapıyoruz. Hayır, sadece bu kelimelere çalışıyoruz. Bu kelimeleri söylüyoruz. Ardından açıklama yok. Tamam mı? Başına mesela teşekkür ederim koyabilirsiniz. Teşekkür ederim istemiyorum. Teşekkür ederim ama ben öyle düşünmüyorum. Saygı duyuyorum ama ben öyle düşünmüyorum. Teşekkür ederim ama ben gelemiyorum gibi başına teşekkür ederim koyabilirsiniz. Şimdi çok önemli başka bir şey daha söyleyeceğim. Kusura bakma. Bak şimdi kusura bakma. Dostlar bu bizim bilinçaltımızda ta çocukluğumuzdan beri işlenmiş bir şey. Kusura bakma. Kusura bakma. Ben gelemiyorum. Kusura bakma istemiyorum. Kusura bakma ama hayır demek zorundayım falan gibi. Şimdi bu kusura bakma nedir biliyor musunuz? Ben bir kusur işliyorum şu anda sana hayır diyerek. Yani benim böyle bir hakkım yok. Bu normalde bir kusur. O yüzden kusuruma bakma. Dostlar kusura bakma kelimesini kaldırın lügatınızdan. Kusur diye bir şey yok. Sizin bir şeyi istememeniz, ona hayır demeniz, tepki göstermeniz ya da onu reddetmeniz bir kusur değildir. Bu nedenle şimdi bizim böyle ağzımıza yapışmış ya kusura bakma. Ya biz kusur işlemiyoruz ki. Siz bunu söylediğiniz zaman karşı tarafın bilinçaltına da bunu işliyorsunuz. Demek ki bir kusur işti. Yani böyle bir mahcubiyetin var ki kusura bakma diyorsun. Hayır, kusura bakmayı kullanmıyoruz. Teşekkür ederim istemiyorum ya da kusura bakma ben gelemiyorum değil. Teşekkür ederim ben gelemiyorum. Bu kadar. Siz kusura bakma dedikçe kusur işlediğiniz hissiyatı zaten içinizde yankılanıyor. Karşı tarafta bunu alıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi başına teşekkür ederim dedik. Örnek veriyorum. Teşekkür ederim. İstemiyorum. Kusura bakma yok. Bunu da kaldırdık. Bir diğer önemli nokta ise dostlar. Az önce de belirttiğim gibi aslında biraz bahsettim az önce. Bir şeye hayır dedikten sonra, reddettikten sonra uzun uzun açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Yapmayın bunu. Yapmayın. Benimle işte bugün alışverişe gelir misin dedi arkadaşınız. Ya kusura bakma gelemem çünkü işte benim annemlerle hastaneye gitmem gerekiyordu. Oradan da oraya gitmem gerekiyordu. Eve çok geç kaldığımda annem babam kızıyor. İşte biliyorsun onlarla problem. Yani. O yani bu dostlar bu yapmayın bunu.
Uzun uzun açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Yalnızca söylemeniz gereken şey teşekkür ederim ben gelemem. Bu kadar ya. Yani sanki bir suç işlemişsiniz gibi. Arkasından belki bir iki cümle, tamam çok yakınınızdır, çok sevdiğiniz bir dostunuzdur ya da bir mazeretiniz vardır. Onu söyleyebilirsiniz bir iki cümleyle ama böyle destan yazar gibi saatlerce, dakikalarca bunu böyle anlatmanın bir anlamı yok. Siz bir hata işlemiyorsunuz. Bu sizin hakkınız, hakkınız bakın. Reddetme hakkına sahipsiniz. Böyle yaptığınız zaman insanlar size kızmayacak, küsmeyecek, size saygı duyacaklar. Zaten eğer size kızıyorlarsa, size pasif agresif davranışlar sergiliyorlarsa, küsüyorlarsa, trip atıyorlarsa zaten o kişilerle ilişkinizi bir gözden geçirmenin zamanı gelmiş demektir. Yani siz orada açıklama cümlelerinizi yaparken mesela bir iki cümle kurdunuz, maksimum bir iki cümle fazla değil. Burada da bahaneye sığınmanıza gerek yok dostlar. Yani yalana dolana bahaneye sığınmanıza gerek yok. Bir şeyi istememe hakkına sahipsiniz. Kimse sizi bir şey istemiyorsunuz diye, reddediyorsunuz diye yargılayamaz. Yani dediğim gibi şimdi size saygı duymayan, bu düşüncelerinize saygı duymayan, yani bu size ait bir fikir. Siz oraya gitmek istemiyorsunuz. Mesela bugüne kadar hiç reddetmediniz, gittiniz beraber arkadaşlarınızla. Bir örnek üzerinden devam edelim. Arkadaşlarınız sizi bir yere çağırdı, gittiniz oraya ama aslında hiçbir zaman oraya gitmek istemiyordunuz. Sonra netleştiniz, dediniz ki ben oraya bir daha gitmeyeceğim, orası bana iyi gelmiyor, aslında ben oraya gitmek istemiyorum konusunda içinizde netleştiniz ve bunu arkadaşlarınızla bu şekilde söylediniz. Ve size başta ufak tefek tepkiler gösterebilirler dediğim gibi, hiç önemli değil, devam dostlar. Kararlı bir şekilde bakın, net olmak yetmez, içinizde netleşmek yetmez ya da karşı tarafa hayır demek yetmez. Israrcı insanlar olacaktır. Bunlar var. Israr ederler. Böyle yapışırlar size. İlle de geleceksin. Neden gelmiyorsun? Şöyledir, böyledir. Kimi duygu sömürüsü yapar, kimi pasif agresif davranışlar sergiler, kimi trip atar, kimi ısrar eder, kimi ağlar, kimi susmaz. Bunlara kararlı bir şekilde, kararlı olacaksınız. Bakın, kararlı. İstemiyorsunuz siz. Sizin istemediğiniz bir konuda ısrar etmesinin bir şey değiştirmeyeceğini karşı tarafa hissettirmeniz gerekiyor. Yani bunu anlaması gerekiyor. Dediğim gibi yalnızca kararlı, net olmak yetmez. Kararlı da olmanız gerekiyor aynı zamanda. Emin olun size inanılmaz saygı duyacaklar ve hayranlık duyacaklar aynı zamanda. Çünkü düşünsenize, etrafınızda kaç kişi böyle? Siz bir bakın çevrenize. Kaç kişi benim anlattığım şekilde etrafınızda bu kadar net ve kararlı bir duruş sergiliyor? Hani hep duruş, tarz diyoruz ya dostlar. İşte bu bir duruştur. Bu bahsettiğim şeyler bir duruştur. Sizin artık bir duruşunuz var. Bakın, bir duruşunuz var. Bir karakteriniz, yani karakterli bir duruşunuz var ve insanlar buna saygı duymak zorundalar. Başka bir seçenekleri yok. Zamanla buna alışacaklar, merak etmeyin. Sibel Hanım, tamam ben bu alıştırmaları yaptım ya da yapacağım, ancak tamam alıştırma yaparken çok kolay ama iş pratiğe döküldüğü zaman nasıl olacak? Ya ben karşımdakine şimdi, ben kaç yaşındayım, bu yaşıma kadar karşımdakine hiçbir zaman hayır diyememişim, net olarak davranamamışım. Şimdi bu saatten sonra ben nasıl davranacağım diyenlere de çok güzel bir alıştırmam var dostlar. Hemen o zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir peluştan yardım alıyoruz. Hepinizin evinde olan bir şey eminim ki. Eğer peluşunuz yoksa başka bir objeden de yardım alabilirsiniz. Hiç önemli değil. Böyle size yardımcı olacak bu. Şimdi ben size alıştırmasında örneğini yapacağım. Bununla çalışacaksınız dostlar. Bununla konuşacaksınız. Bunun karşınızdaki kişi olduğunu hayal edeceksiniz. Onun sizi bir yere davet ettiğini, bakın sürekli etrafınızda olan insanlar kimse, bunlar kimlerse, arkadaşlarınız, sevgiliniz, eşiniz, anneniz, babanız, kardeşiniz hiç fark etmez. Ya da patronunuz, iş arkadaşlarınız fark etmez. Herkesi göre bir konuşma, hani nabza göre şerbet diyorlar ya, yani patronuna hayır deme şeklin başkadır, arkadaşına hayır deme şeklin başkadır. Ama temelde hepsi aynıdır dostlar. Şimdi sizinle bununla ilgili bir alıştırma yapacağız. Hayır deme alıştırması yapacağız ve bunu yaptıkça emin olun ki artık insanlara o hayır diyemiyorum, o bir şey beni tutuyor, engelliyor, çok demek istiyorum ama söyleyemiyorum dediğiniz noktada bu alıştırma sayesinde bu korkunuzu ya da bu alışkanlığınızı yeneceksiniz. Şimdi bu sizin hayır diyeceğiniz kişi, tamam mı? Sizi bir yere davet ediyor. Alacaksınız bunu böyle karşınıza. Bakın bunu böyle alacaksınız karşınıza. Benimle şuraya gelir misin
Şimdi bu kişinin bunun o kişi olduğunu kesinlikle hayal etmeniz gerekiyor. Burada bunu yapabilmeniz gerekiyor. Gelir misin dedi. Ona söyleyin. Yani söylemek isteyip söyleyemediğiniz kişi var ya, onu o kişi olduğunu hayal ediyorsunuz. Söylemek istediğiniz şeyi söylediğinizi hayal edin buna. Teşekkür ederim ama gelemem. Neden diye sorarsa da bir iki cümlelik bir açıklama. Bunu böyle çalışın dostlar, çalışın. Başlarda biraz garibinize gidecek, böyle bir utanacaksınız, sıkılacaksınız. Ya işte nasıl diyeceğim ki şimdi? Çünkü bakın bunda çalışmak bunun için önemli. Hayalinizde yapmak kolaydır ama karşınızda bir obje varken artık siz somutlaştırıyorsunuz olayı. Ama emin olun bunu yaptıkça, bu alıştırmayı yaptıkça alışacaksınız. Ve gün gelecek karşınızdaki kişiye net bir şekilde hayır diyebileceksiniz dostlar. Benimle sinemaya gelir misin bugün? Teşekkür ederim ama gelemem. Neden gelemezsin? Çünkü bugün kendimi pek iyi hissetmiyorum. Şimdi bu kişi sizin hayalinizde, o kişi kimse bu sizin hayalinizde işte size ısrar edecek, tamam mı? Bir şeyler söyleyecek. Bunu siz biliyorsunuz. Bakın herkesin kendine göre değişir. Herkesin kendi hayatındaki kişiye göre değişir. Size ısrar edecek, gel diyecek, küsecek, bir şeyler söyleyecek. Belki de saygı duyacak. Belki de hayatınızda böyle insanlar var. Eğer şanslıysanız tabii ki. Bunlara karşılık sizin ne söylemeniz gerekiyor? Nasıl bir tutum sergilemeniz gerekiyor? Bunları çalışın dostlar. Bakın, yani bunu çalışın. Hayır, teşekkür ederim ama gelemiyorum. Teşekkür ederim, gelmek istemiyorum. Teşekkür ederim, kendimi pek iyi hissetmiyorum. Teşekkür ederim ama ben oraya gitmekten hoşlanmıyorum. Bu kadar ya, bu kadar basit. Emin olun basit. Biz aslında olayı biz zorlaştırıyoruz. Emin olun olayı biz zorlaştırıyoruz. Bu gibi alıştırmalarla gerçekten hayatınızda büyük değişiklikler yaratabilirsiniz. Yani bunlar böyle çat diye olacak şeyler değil. Söylemesi kolay. İşte git konuş, hayır de falan. Bunlar böyle kolay şeyler değil. Sonuçta hayatlarımızda da kaybetmek istemediğimiz, sevdiğimiz insanlar var. Ama onları da kırmadan, bakın bu yöntem onları kırmadan, dökmeden çok güzel bir şekilde her iki tarafı da bir şekilde yola getirecek, düzeni oturtacak, sizin netlik ve kararlılık seviyenizi artıracak yöntemlerdir dostlar. Bakın, sakin, kararlı, net olun, nazik olun, sabırlı olun. Emin olun zamanla her şey yoluna girecek, rayına oturacaktır. Burada sabır ve nezaket çok önemli, kırmamak çok önemli. Ve zamanla her şeyin yoluna girdiğini göreceksiniz. Bu şekilde sizin üzerinizde her konuda, bakın aşk, iş, para, ilişkiler fark etmez. Her konuda sizin üzerinizde manipülasyon oluşturmaya çalışan, manipülatif bir etki yaratmaya çalışan insanlara karşı da bu şekilde bir önlem almış oluyorsunuz. Yani artık kimse sizi manipüle edemeyecek. Çünkü sizin bir duruşunuz var. Çünkü sizin bir fikriniz var. Sizin bir netliğiniz var, kararlarınız var ve kararlı bir duruşunuz var. Çatlağınız yok artık sizin. Sizi o çatlaklarınızdan girip manipüle etmeye çalışamayacak insanlar. Bunun da önüne geçmiş oluyorsunuz böylece. Siz artık çevresi tarafından programlanmış bir robot değilsiniz. Siz artık bir bireysiniz ve kendi kararlarınıza, kendi kararlarınız var ve insanlar buna saygı duymak zorundalar. İşte öze dönüş budur. İşte öze yolculuk budur. Bu da onun bir parçasıdır dostlar. Hepinize kararlı ve net olabildiğiniz muhteşem günler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve videonun altına yorum yazmayı unutmayınız. Destekleriniz bizim için çok önemli ve sizler için birbirinden güzel videolar hazırlamaya devam ediyorum. Bunun için çalışıyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın ve aşkla kalın.